Hieroglif, eski Mısırlıların icat ettiği antik döneme ait bir resimli yazı sistemidir. Grekçe hieros ve glifo kelimelerinden türetilmiş olup kutsal yazıt anlamına gelir. Hieroglifin tek bir çeşidi yoktur. Her uygarlığın kendine ait bir hieroglif yazısı vardır. Ancak tarihte bilinen ilk hierogliflere M.Ö. 3200'lerde eski Mısır'da rastlanır. Sümerlere ait çivi yazısından sonra ortaya çıkan hieroglif en eski ikinci yazı sistemi olma özelliğine de sahiptir. Eski çağda Anadolu'da çivi yazısının yanı sıra resim yazısı da kullanılmıştır. Evet, bugün neredeyiz? Bugün Türkiye'deki ender hierogliflerden birinde Yalburt Havuzu'ndayız. Buranın en önemli özelliği şu, hierogliflerin taşı olması. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkürler. 13 metreye 8 metre büyüklüğünde, aslında Eflatun Pınarı gibi bir yer. Bu hierogliflerin önemli bir tarafı şu, mesela üst kayalarda ve iç çepere yapılmış tamamen buradaki yazıtlar. Ve neyi anlatıyor? Bizim 4. Tutalya'nın, Hitit kralının Likya Birliği'nin olduğu şehirlere, yani Güney Anadolu ve Ege şehirlerine, ama bu Güney Anadolu seferiyle ilgili Antalya, Muğla bölgesi olarak düşünebiliriz. Oraya yaptığı seferi anlatıyor. Ve bu seferde ne kadar kahraman olduklarını falan anlatıyor. Tabi bu da yıpranmış durumda. 1970'lerde YS idaresi tarafından buraya su götürmek için bir kazı yapılıyor. Kazıda keşfediliyor. Üzerinde bu metinlerin olduğu keşfediliyor. Bu keşfin sonucunda da işte Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'ne haber veriliyor. Ve bunun sonucunda burada bir çalışma yapılıyor dönemin meşhur arkeologları tarafından, müzedeki. Ve bunun sonucunda bu taşlar gün yüzüne çıkarılıp rekonstrüksiyonu yapılıyor. Bu rekonstrüksiyonun neticesinde de taşların bazıları eksik tabi. Hepsi tam değil. Neticede de işte bugünkü haline getiriliyor. Üstüne de kapatma yapmışlar ama yaptıkları çelik konstrüksiyondan çatı zaman içinde yıkılınca şimdi yeni olmuş bu. Ben en son geldiğimde, bir önceki geldiğimde yani bu çatının o ayakları vardı ve çok zarar veriyordu yapıya, hatta göstereyim. Onları kaldırmışlar. İyi olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Evet, şuradaydı bu ayaklar. Zaten altını betonarmeyle, o 71 yılındaki rekonstrüksiyonda betonarmeyle sağlam alıyorlar burayı. Yani buralar ciddi derecede aşınan yerler. Şuradaki farkı gösterebilirim şöyle. Çok olumsuz. Orada da betonların olduğu yerler görünüyor zaten. O ayakların konulduğu yere. Bu anıt en uzun yazılı anıt özelliğini taşıyor Türkiye'deki hieroglifler anlamında. Şuradaki eksik taşlar da fazla aşınma olduğu için yakın tarihlerde bunları müze müdürlüğüne teslim ediyorlar. Daha sonra gerekli çalışmalar yapılacak. Şuradaki betonlar da o 70'li yıllardaki çalışmalarla dolduruluyor, eksik parçalar. İşin garip tarafı şu, buradaki hikayede bu bölgedeki halk, Çobankaya köyünün halkı her sene burada yayla şenliği yapmaya devam ediyor. Yani Hititlerle ilgili çok sık rastladığımız bir olay bu aslında. Hititlerin su kültünün
uygulandığı bu su alanları, su anıtlarında bugün hala kutsal gibi bir yaklaşım var. Yani halk oraların kutsal olduğunu düşünüyor. Daha önceki İvriz videomuzda bahsetmedim belki de. Bugün o İvriz'le ilgili yaşlı insanlar hep şeyden bahsediyor. Orası çok kutsal bir yer diyorlar. Yani sorduğumuzda, halbuki şu anki bizim anlayışımızda öyle bir hikaye yok ama eski insanlar buraları kutsal olarak görüyorlar. Yani işte hep coğrafyanın sürekliliğinden bahsediyoruz. Yine karşımıza o çıkıyor. Burada suyun olmama sebebi, bu suyu çevredeki köylere veriyorlar. O yüzden aslında su dolu, yani su havzası olan bir yer burası. Ama burada güzel çalışmalar yapılması hoşuma gitti gerçekten. Bunun dışında söyleyeceğimiz, bir de burada yaklaşık 20 kilometre uzakta Köylü Tolu yazıtı bulunmuştu. Çok daha eski çağda bundan. Bundan yaklaşık 150 yıl önce. O Köylü Tolu yazıtı da yine Hitit dönemine ait. Onda da bir baraja ait olduğu düşünülüyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkürler.